Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu saç aksesuarının yapımını paylaşacağım. Yapım aşamalarına geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir takım bilgiler var. Ben elimde kalan simli kordonet şöyle bir ip kullandım. Yapımına başlamadan önce şu aşağıda pullar kullandığım için ipime daha aksesuarıma başlamadan önce şöyle pullarımı geçirdim. Bunu ilk önce yapın çünkü sonra düğünden geçiremezsiniz. Bu pullu aksesuarlarımı geçirdim. Ondan sonra bunun yapımına başladım. Şöyle şu kısım trabzan ve sık iğneden oluşuyor. Ondan sonraki kısım hep file detayı. Ben yaparken sürekli her iki sırada bir baş ölçümü alarak devam ettirdim. Siz de bunu mutlaka yapın. Çünkü herkesin kafa yapısı farklı olduğu için değişebilir. Eğer kafanızı sıkıyorsa, baktınız sıkı iki sırada bir sıktığını hissettiğiniz anda bir file artırımı yapın. Onu da nasıl yapabilirsiniz fileyi artırmak için? Şöyle iki tane böyle gelen filemiz var. Hep fileleri orta kısımdan artıracağız. Yapım aşamalarında da bunu göreceksiniz. Baktınız kafanızı sıkıyor, çekme yapıyor. Fileden fileye değil, fileden sık iğneli kaydırmalı kısma bir tane daha, sonra diğer fileye geçerek bu şekilde artırmalar yapabilirsiniz. Baş ölçünüzü sürekli iki sırada bir kontrol edin. Ondan sonra dediğim gibi bolsa, darsa bu şekilde artırmaları yapın. Bolsa da zincir sayınızı bir azaltın. Benimki bu şekilde oldu. 7 sıradan oluştu. Üst kısmı bu şekilde. Yapım aşamalarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Saç aksesuarımız için sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. Burada bir zincir çekmiştik. Oraya kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıramda her sık iğnenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Yani 6 tane sık iğne yaptığımıza göre ikili trabzanlarımız 12 tane olacak. Her sık iğneye 2 tane. 2 zincir çekerek başlıyorum. Bu birinci trabzanım oluyor. Hemen aynı boşluğa 1 2 yanındakine geçtim. Buraya da bu birinci, bu 2. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Evet, 12 tane ben ikili trabzanımı yaptım. Hemen baştakine battım, kaydırmayla kapattım. Şöyle bir halkamız oluşmuş oldu, yuvarlağımız. 6 tane sık iğne, her sık iğnenin üstüne ikili trabzan, 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3. sırada 2 tane zincirimi çektim. Şimdi her trabzanın üstüne bir trabzan yine yapacağım. Fakat bu sefer aralarına birer tane de zincir çekeceğim. Bu birinci trabzanım. Bir tane de zincir çektim. Hemen yanındakine geliyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. Yine 12 tane trabzanım olacak. Fakat aralarında birer zincir olacak. Evet, ben 3. sıramı tamamladım. Zincirimin oraya da battım ve kaydırmayla birleştirdim. Buraların şöyle düzgün bir yuvarlak olması gerekiyor. Şöyle toplamaması gerekiyor. Eğer sizin örgünüz biraz sıkıysa aradaki bir zinciri 2 yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Baktınız toplama yapıyor. Zincirleri artırıp tam bu şekilde bir yuvarlak haline getirebilirsiniz. 4. sıramda her trabzanın üzerine üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım.
Araya da üçer zincir çekiyorum. Ben gevşek gevşek olsun istiyorum. Toplamasını istemiyorum. Başını 2 kere doladım. Trabzanın tepesine battım. İlk 2 ilmeği bir çekiyorum. Sonra bu 2 ilmeği. Sonra kalan 2 ilmeği. Üçlü trabzan. Tekrar araya 3 zincir çekiyorum. Başını 2 kere doladım. Trabzanın tepesine battım. İlmeklerimi ikili ikili 1, 2, 3 kere de alıyorum. Buna üçlü trabzan deniyor. Tekrar aynı şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Arada 3 zincir, başını 2 kere doluyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3 kere de çekiyoruz. Şöyle iri büyük delikler oluşacak. Evet, ben bu sıramı da tamamladım. Büyük delikler oluştu. Şimdi biraz böyle örerken de gerdirin. Topluyorsa zincir sayınızı mutlaka artırın. Şimdi her trabzanın üzerine yine üçlü trabzan yapacağız ama bu sefer ikişer tane yapacağız. 1, 2, 3. Bu benim birinci trabzanım. Başını 2 kere doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3 kere de çektim. 2 tane oldu. Şimdi tekrar araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geldim buraya. Diğer trabzana battım. Başını 2 kere dolamıştım. 1, 2, 3 kere de çektim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani her trabzana ikişer tane üçlü trabzan, araya da 3 tane zincirle bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, son kısma geldim. Başını 2 kere doluyorduk. Trabzanın tepesine 1, 2, 3. Tekrar aynı yere 1, 2, 3. Evet, 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki kısma gelip kaydırmayla buraya sabitliyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sefer 2 tane ikili trabzan yaptığımız yere 3 tane yapıyoruz trabzanı. Zincirimiz bizim birinci trabzanımız 3 tane çektim. Başını 2 kere doladım. Şurada zaten belli boşluk. Buraya 1, 2, 3. Tekrar başını 2 kere doladım. Aynı yere 1, 2, 3. 3 tane trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere bu sefer yandaki 2 tane üçlü trabzanımın tam ortasına, bakın şurada belli yerimiz. Buraya battık. Başını 2 kere dolayacaktık. Başını 2 kere doladık. Battık. 1, 2, 3. Bu birincisi. Başını 2 kere doladık. 1, 2, 3. Tekrar başını 2 kere doladık. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi bu sefer 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aralara da ben 4 zincir çekiyorum. Dediğim gibi böyle bir tas gibi oluşmasını istemiyorsanız zincir sayısını kontrol ederek artırma yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bir yuvarlak oluşması. Evet, bu sıramı da tamamladım. 3 tane üçlü trabzanlar, araya da 4'er zincirle tamamladım. Şimdi yapacağımız işlem bundan sonra hep zincir çekip zincirle batmayla alakalı olacak. Trabzanları tamamladık. Şimdi şuradan şu birinci trabzanıma gelene kadar bir zincir oluşturmak istiyorum. 10 tane sanırım yeterli olur. Siz de onu ayarlayıp ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 3 tane trabzan yapmıştım. Onun ilk trabzanın olduğu yere getirdim. Kaydırmayla kapattım. Bir daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 3 tane olan trabzanın birincisinin başına battım. Kaydırma yaparak tutturdum.
Bu sıramda bu şekilde devam ediyor. Burayı tamamladım. Şimdi son kısmı da buraya getirdim. Başladığımız yere bitti. Şimdi bundan sonraki sıralarda zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Bir önceki çektiğimiz 10 zincirin tam ortasına batıyorum ve kaydırmayla burayı sıkılaştırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Şuraya değil, bakın kaydırma yaptığımız yer değil, zincirin tam ortasına batırıp kaydırma ile tekrar buraya geliyoruz. Bundan sonra yapacağımız her işlem bu şekilde. Geliyoruz. Bu sırayı tamamlayıp buraya batıyoruz. Sonra üste. İsterseniz bu başladığınız yere bir iğne ile belirtin. Sıramızın nereden başladığı belli olsun. En son sırada da orada bitireceksiniz. Bu kafanızın ölçüsüne göre değişiyor. Ben belki 7 sırada bitireceğim. Siz 8 sırada. Çektiğiniz zincir, ipinizin kalitesi, elinizin sıkılığı, gevşekliği, bunların hepsi etkiliyor inceliği, kalınlığı ipin. O yüzden kaç sıra yapacağımı ben bittikten sonra size göstereceğim, kaç sıra olduğunu. Sizinki değişebilir. Kafama göre tamamladım. 7 sıra oldu benimki. Siz kendi kafa ölçünüze göre bu sırayı artırabilirsiniz. Son sıranın detayını da size göstermek istiyorum. Son sırada şöyle, ben ilk başta ipime pul geçirmiştim. Sık iğne yapıyorum. Bir tane, 2 tane zincire sık iğne. Sonra zincir çekiyorum ve bir pul koyuyorum. Yani 2 zincir arasında bir pullu bir uzantı yapıyorum. Onu nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim. Evet, birinci zincirime sık iğne. Bunun kaç tane olacağına siz karar verebilirsiniz. Yani dolduğu an tamamlayın. Örgünüzün gevşekliğine, sıkılığına göre değişir. O yüzden bir rakam vermiyorum. Ben de saymıyorum zaten. Bakın. Şuraya geldiğimi anladığım zaman diğerine geçiyorum. Buna da sık iğne yapıyorum. Dokuz zincir olduğu için 9 sık iğne ya da işte zincir sayınıza göre sanırım sık iğne de o şekilde tamamlanır. Evet, burayı da sık iğne ile tamamladım. Bakın geldim zincirin bitimine. Şurada kaydırma yaptığım yere batıyorum. Tekrar burada bir kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane pul alıyorum. Getiriyorum pulu buraya. Pulu burada sıkıştırıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Burayı biraz sıkı yapın çünkü gevşek olursa sallanır. Sonra dönüyorum. Zincir yaptığım yerlere sık iğne yaparak geri dönüş sağlıyorum burada. Evet, sık iğnelerimi de yaptım. Şimdi diğer zincirimle batarak sık iğnemi yapıyorum. Yani şöyle bir uzantı oluyor burada. Sonra yine 2 tane zincire sık iğne yapacağım. Sonra kaydırma yaptığım yere batıp tekrar bu uzantıyı yapacağım. Yani şöyle bir görüntü olacak. 2 zincir sık iğneli, aralarında birer böyle pul. Siz bunu her araya da yapabilirsiniz. Daha geniş aralıkta bırakabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz. Sadece sık iğnelerle de tamamlayabilirsiniz. Evet, ben saç aksesuarımı tamamladım. Bu şekilde oldu. Eğer sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.